Bu videoda sizlere Mayalarla ilgili daha önce hiçbir yerde bahsedilmeyen çok önemli bilgileri aktaracağım. Ayrıca Atatürk'ün Mayalarla ilgili çok gizli araştırmasına ve ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu büyük bir sırrı açığa çıkaracağız. Sonuna kadar her kelimesi dikkatle takip edilecek bir video. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İnlakeş, günümüz Türkçesiyle ben bir başka senim anlamına gelen Mayalara ait kutsal deyim. Mayalarca kutsal kabul edilen ve ayın 14. gününde yapılan özel bir törende dile getirilen bu kelimeler, Maya uygarlığını koruyan çok özel bir teşkilata giriş töreninde kral tarafından yüksek sesle söyleniyordu. Bu teşkilatın en kutsal vazifesi Maya krallarını korumaktı. Maya halkının korunması, kralın korunmasının yanında ikinci planda kalıyordu. Çünkü Maya kralları Maya halkı tarafından kutsal sayılmıştı. Ancak bu kutsallığın bir derin manası vardı. Yani klasik bir toplumdaki krallara atfedilen kutsiyet ile uzaktan yakından bir ilişki yoktu. Maya kralları, Maya uygarlığının asırlardır devam eden kadim bilgi hazinesinin muhafızlığını yapıyordu. Kısacası Mayalarda kutsiyet atfedilen, muhafızlığı yapılan bilgeliğin ta kendisi olmuştu. Maya kralları bu bilgeliğin bir bölümüne ait çok gizli sırları içselleştirdikten sonra kral olmaya hak kazanıyorlardı. Maya uygarlığının günümüz dünyasına kadar etki etmesinin nedeni de bu saklı bilgelikte gizlidir. İşte Mayalara ait gizemli teşkilata giriş töreninde kral tarafından söylenen kutsal kelimeleri işiten kişiye bu yüce bilgeliğe ait sırlar açıklanıyordu. Şimdi bu sırlara beraberce bir göz atalım. Günümüz bilim insanları böylesine derin bir bilgeliğe sahip Maya uygarlığının bir anda yok olduğundan bahsetmektedir. Maya halkı İspanyol askerlerinin kıtayı işgal etmesinden önce sırra kadem basmıştır. Öyle ki bu yok oluşun gizemi halen daha çözülememektedir. Ancak konu hakkında birbiri ardına çeşitli bilimsel makaleler yayımlanmıştır. Bu tezlerden en önemlisi Mayaların kurdukları son devlet olan 5. devletin ardından kutsal bir misyon gereği yeryüzüne dağıldıklarını ifade etmektedir. Nitekim bu görüşü savunan bilim insanları Mayaların özellikle bölgede bulunan Aztek gibi halkların kurdukları diğer devletlerin içerisinde bu devletleri de dönüştürerek gizemleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeye devam ettikleri yönündedir. Günümüze kadar gelen Mayalara ait kutsal bilgeliğin korunan kırıntıları bu tezi doğrulamıştır. Aslında Maya uygarlığının kutsal bilgeliğine ait kırıntıların izini sürdüğümüz takdirde bilgeliği koruyan gizemli teşkilatın da küçük bir resmi çizilebilir. Günümüze kadar gelen bilgileri bir araya toplayarak bu resmi çizmeye başlayalım. Maya uygarlığının ağır basan en önemli yanı, insanın yaratılmadan önceki zamanlara ait sembolik ifadeleriyle anlatılan kadim bilgilerin içeriğidir. Diğer uygarlıkta bu durum Mayalarınki kadar açık seçik ifade edilmemiş ve törelerine yerleşmemiştir. Mayalarda insan ve insan öncesinin yaratılışı 5 güneş öğretisi adıyla ifade edilen bir mit ile anlatılmıştır. Zamanı var eden tek bir yaratıcı vardır. Bu tek yaratıcı kendi gücünü ifade edebilecek ve kozmosu düzenli tutabilecek 3 adet varlık yaratmıştı. 3 varlık aracılığıyla 4 yön yaratılmıştı. 4 yönün karşılığı Maya evrenini ayakta tutan kozmik tek tanrı ve onun kutsal kabul edilen 3 yardımcısıydı. 3 kozmik tanrısal güç daha alt evrenleri ve zamanı koruyacak 13 varlığı yaratmıştı. Bu mit dikkatle incelendiğinde Maya evrenini oluşturup koruyan 4 kozmik tanrı ve daha alt dünyaları dengede tutacak 13 tanrının varlığına şahit olmaktayız. Bu durumda tek tanrı ile birlikte yaratılan tanrısal güçlerin sayısı 17 olarak karşımıza çıkmaktadır. Mayalarda bu yaratılış miti çok önemlidir. Çünkü bu yaratılış mitindeki sayısal ve sembolik tasarıma uygun olarak Türkçe karşılığı boy demek olan Maya Kukabelleri teşkilatlanmış, devlet haline gelmiştir. Mayaların kurdukları 5 devlette de 17 adet Kukabel vardır. Maya devlet sisteminde boyların gizli ve açık hükmü geçmektedir. Bu durum tüm Türk devletlerinde de aynıdır. Maya devlet tarihi 17 adet boyun teşkilatlanarak vücut bulmuş halidir. Kısacası Mayalar kurdukları 5 devleti, gök tasarımları ve hiyerarşileri neyse ona göre kurgulamışlardır. Böylelikle gök yere taşınmıştır. Maya evreninin yükselişi 17 tanrısal gücün ardından insan ve insan öncesi yaratılışı ifade eden 5 güneş öğretisiyle devam eder. 5 güneş öğretisinde insandan önce yaratılan varlıklar 4 kısma ve dolayısıyla 4 güneş çağına ayrılmıştır. Günümüz insanı ise 5. güneş çağına ait yaratılan varlıklardandır.
yaratılan insan öncesi varlıklar başıboş bırakılmamıştır. Özellikle 1. Güneş çağında Tanrı'nın eli olan ve Balam denilen ruhani varlıklar mevcuttur. Balam denilen ruhani varlıklar 1. Güneş çağından itibaren tüm yaratılacak evrenin muhafızları ve terbiye edicileridir. 1. Güneş evreninde yaratılan insan öncesi varlıkların yoldan çıkması üzerine büyük bir savaş çıkar. Tanrı'nın eli olan Balamlar sayesinde 1. Güneş evreni yok edilerek 2. Güneş çağı başlatılır. 5 Güneş öğretisinde dikkat edilecek nokta şudur. İlk Güneş çağından itibaren birbirine düşman iki karşıt grup oluşmuştur. Bu gruptan ilki Tanrı'nın eli ruhani Balamlardır. İkinci grup ise ilk çağda Balamlar tarafından bedenleri yok edilen ancak Tanrı'nın cezası gereği 2. Güneş çağındaki kötü şeytanların ruhları olarak doğan varlıklardır. Bu mücadele 5. Güneş çağına değin sürmüştür. Ulu Tanrı 5. Güneş çağını yaratmaya karar verdiğinde ilk olarak ikiz kardeşler yaratmıştı. İşte günümüz insanın da yaratılacağı 5. Güneş çağı bu ikiz kardeşlerin aracılığıyla var edilmiş ve yönetilmişti. Mayalarca kutsal kabul edilen ikiz kardeşlerden birine Hunahbu, diğerine ise Ixbalam-Q deniliyordu. Hun ismi aynı zamanda Mayaların kutsal kabul edilen yaratıcı 4 tanrısından birinin de ismiydi. Balam ise Tanrı'nın eli olan ruhani varlıkların adıydı. Bu iki kutsal ruh 5. çağdaki bu iki kardeşi ruhundan yeniden doğmuştu. Bu sebepledir ki özellikle günümüz İspanya'sında Mayalar ile ilgili yapılan çalışmalarda Mayaların bu iki kardeşten birine Hun, diğerine ise Balam dediği belirtilmiştir. Mayalarda iki kardeşin gök cisimlerine denk gelen karşılıkları da vardı. Hun güneşi, Balam ise ayı temsil ediyordu. Hun'un rengi kırmızı, Balam'ın rengi ise beyazdı. Yine aynı şekilde toplumsal kuralların düzenlenmesi alanında da bu iki kardeş referans alınmıştı. Mesela Hun, 5. Güneş çağını günümüze kadar sürdürecek ve töre yerine geçecek Hun kanunlarını belirlemişti. İşte Maya uygarlığı kurduğu 5 devleti, esrarı bugün dahi çözülemeyen Hunahbu kanunlarına göre yönetmişti. 5 Güneş çağı öğretisi de dahil olmak üzere tüm Maya öğretileri bu kanunlar aracılığıyla sırlanarak korunmuştu. Hun kanunlarının en özel kısmı Maya bilgeliğine ait kısımlardı. Kanunların bu kısmı ise sadece kral olmaya hak kazanan soylular ve bu kanunlara sırlanan bilgeliğin muhafızlığını yapan teşkilatın üyelerince biliniyordu. Hun kanunlarında yer alan bilgelik kırıntılarında en özel kısım bilgeliğin muhafızlığını yapan teşkilata ayrılmıştı. Hun kanunlarında teşkilatın en önemli vazifesi şu şekilde belirtilmiştir. Maya uygarlığında bir yıl 365 güne tekabül ediyordu. Maya inancına göre yılın 360 günü Ulu Tanrı tarafından korunuyordu. Ancak Haab denilen tanrıların korumasının olmadığı kalan 5 gün ise Mayalar için korku içinde dua ettikleri günlerdi. Ulu Tanrı'nın toplumlarını korumadığı 5 günde onları koruyan üyelerine Balam denilen teşkilattı. Ayrıca krallık soyunun devam etmediği dönemde devletin başına geçecek kişi sadece Balamların arasından seçilebiliyordu. Maya uygarlığının bir döneminde bu durum gerçekleşmiş ve Balam kralları denilen bir dönem yaşanmıştır. Ardından Balam kralları tarafından asıl krallık soyunun yeniden yönetime getirildiği de Maya tarihine ait kitaplarda yer almaktadır. Mayalara ait bu teşkilatın üyeleri küçüklüklerinden itibaren özel olarak yetiştiriliyordu. Teşkilatın üyeleri sadece soylu Maya boylarına ait olan kişilerin çocuklarından seçiliyordu. Mayalara ait bu seçkincilik bununla da kalmamıştı. Teşkilatın çekirdek ekibine ayın 14. günde doğan kişiler kabul ediliyordu. Mayalarca ayın 14. günü özeldi. 14. güne ait sembol Maya uygarlığını koruyan teşkilatın sembolüydü. Kullanılan sembol ise ne ilginçtir ki 3 hilaldi. Teşkilatın üyeleri jaguar postu giyinip sembolleri olan 3 hilali kalkanlarında taşıyorlardı. Teşkilatın üyelerine yani Balamlara özel dövüş sanatlarından tutun Mayalara ait gökyüzünün kalbi denilen tahtadan ve tahtanın uçlarında sivri uçlu yeşim taşları bulunan silah olan yıldırım silahının nasıl kullanılacağına kadar tüm savaşçı teknikler öğretiliyordu. Bu eğitim sürecini tamamlayanlar ölüler ile yaşayanlar arasındaki iletişimi kurabilmek, krala ruhani ve büyü ile ilgili konulara danışmanlık yapabilmek için daha özel bir sürece tabi tutuluyorlardı. Ruhani eğitimin sonunda ise gelecekle ilgili yorum yapabilmeye hak kazanıyorlardı. Her dönem bu hakkı kazanan 3 bilge mevcuttu. 3 bilge 3 hilal ile temsil ediliyordu. Balamların kalkanlarında taşıdığı 3 hilalin en üstünde yer alan tek hilal bu 3 bilgeden bağlı oldukları tekini temsil ediyordu. Ayrıca Hun kanunlarında geçen yönetici kralın türlü meziyetlere sahip 4 danışmanından 3'ü bu yetişen bilgeler arasından seçiliyordu. Balam teşkilatından yetişen 3 bilge Mayaların en kutsal ilminin muhafızlığını yapıyorlardı.
Bu ilim günümüzdeki literatürde yer alan ebced sistemini andırıyordu. Aslında bu sisteme hakiki ebced de diyebiliriz. Maya uygarlığının en dikkat çekici yanı yazı sistematiğindeki mistik yöndür. Maya yazısı yıldızların dilidir. Maya yazı dilini inceleyen bilim insanları, Maya uygarlığının sanılandan çok daha mistik ve göğün bilinmeyen hakikatleriyle iç içe olduğunu belirtmektedirler. Buna kanıt olarak Maya yazı sistematiğine ait mistik yönün incelenmesinin yeterli olabileceği kanaatindedirler. Maya yazı dilinde harflerden çok heceleme sistemi önemlidir. Maya yazı dili, glifler aracılığıyla ideografi denilen ve bugün dahi tam anlamıyla çözülemeyen bir yazı sistemidir. Mayalarda bir kelimenin hecelerine bölünmüş haline bakılarak o kelimenin ifade ettiği topluluğun iç dünyasına vakıf olunabilmektedir. Ayrıca aynı kelime üzerinden aynı topluluğun cismaniyeti ve ruhaniyetine dair bilgi sahibi olunabilmektedir. Bir kelime içerisindeki hecelerin bir kısmı ruhani yönü, yani 1. güneş çağını ifade ederken diğer bir yönü ise 5. güneş çağına ait bir anlamı yansıtmaktadır. Ayrıca her hecenin sayısal bir değeri vardır. Hecelere verilen sayısal değerlerin karşılığı onun gök hiyerarşisindeki konumunu belirlemektedir. Ancak bugün dahi Mayaların heceleri hangi kurama göre sayısal değer belirledikleri halen çözümlenememiştir. Ebced gibi ilimlerde harfler odak noktası iken Mayaların sisteminde harfler değil hecelerin sayısal değeri mevcuttur. Konunun daha iyi anlaşılması açısından Maya krallarının gizemli teşkilatının ismini Balam kelimesini örnek alarak inceleyelim. Balam kelimesindeki Ba hecesinin temsili jaguar kafasını içeren bir gliftir. Lam hecesi ise küre şeklinde 3 nokta ile temsil edilir. Nitekim Balam kelimesinde Ba hecesi 5. güneş çağının mistik yaratığı olan jaguarın karakterini temsil etmektedir. Lam hecesinin ise kelimenin ruhani yönü, yani ilk güneş çağına ait bir yansıması vardır. Yani Lam hecesi ilk güneş çağında yaratılan Tanrı'nın eli Balamların yeniden 5. güneş çağına doğan ruhlarını temsil etmektedir. Mayalara ait bu kadim bilgilerin ne işe yarayacağı ya da bu ses fonetiğine göre ayrılan Ba ve Lam hecelerinin anlamlarını bilmemizin günümüz dünyası için ne işe yarayacağı sorusu haklı olarak sorulabilir. Bu soruya verilecek cevap, kadim çağlara ait bilgilerin tek anahtarı Yüce Kitabımızdır düsturundan hareketle yanıtlanabilir. Ses fonetiğine göre ayrılan Lam hecesinin Balam kelimesindeki ruhaniyeti temsil ettiğini anlatmıştır. Yüce Kitabımızda Lam hecesi ses fonetiği ile birlikte nasıl geçer? Elif, lam, mim, elif, lam, ra ve diğerleri. Yani hurufu mukatta denilen ve üstüne çokça tefekkür edilen ilimde geçer. Hurufu mukatta harflerinin bulunduğu surelerin çoğunda insan öncesi yaratılan alemlerle ilgili birçok sır mevcuttur. Hurufu mukatta'nın ne olduğunu şöyle açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında kesik kesik, ikisi üç birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur. Bir kelime gibi okunmaz. Bununla alakalı Doktor Münir Derman Hazretleri ise 1 tıyın sıcak çamur, 2 salsal kuru çamur, 3 hame kara balçık, 4 turap, 5 sera sıralamasını yaparak insan öncesi yaratılışa bir atıfta bulunmuştur. Bu ifadeler çok önemlidir. Çünkü özellikle hurufu mukatta'nın yer aldığı surelerde bazı alem isimleri kodlanmıştır. Mesela Hud suresinde su alemi diye bir alemden bahseder. Yine Taha suresinde Sera kodlu başka bir alemden bahseder. Son olarak Elif Lam Mim ile başlayan ayetlerde Sakra, yani kaya alemi koduyla insan öncesinde yaratılan ilk alemlerden biri olan başka bir alemden bahseder. Tüm bu alemlerin Doktor Münir Derman Hazretleri'nin az önce anlattığım silsilesiyle ilişkisi vardır. Salih peygamberin kayadan çıkan devesi, kaya alemi ismiyle kodlu insan öncesi yaşama ait bir varlığın sırrını mı barındırıyordu? Elbette bu bahsedilenler detaylandırılabilir. Ancak şurası açıktır ki Mayalarda ilk güneş çağına ait varlıkların ruhaniyetini temsil eden Lam hecesinin Kur'an'da da bir karşılığı vardır. Düşünün, eskiyi yıkmadan yeniyi üzerine inşa eden Türk kökenli Maya uygarlığına ait toplayabildiğimiz bilgi kırıntıları ile bu bilgilerin kilidi açılıyor. Kim bilir bu Türk kökenli uygarlığa ait araştırmalar süreklilik ile devam edebilse ya da özellikle İspanya'daki bilimsel makaleler Türkçemize kazandırılabilse daha ne hakikatler ortaya çıkacaktır. Maalesef Yüce Türk Devleti'nin hususi çalışmaları hariç Atatürk'ten bu yana bu ince ciddiyeti kavrayabilen bir devlet adamımız olmamıştır. Ayrıca Atatürk'ün Amerikan kıtasındaki halklarla ilgilenmeye ne zaman başladığı bir soru işaretidir. Bunun Cumhuriyet öncesi vardır ve bu konu maalesef incelenmemiştir.
Ekranda gördüğünüz Atatürk'ün Amerikan halkları ile ilk kez tanıştığı kitapta çarpı attığı bir resmi ilk kez yayınlıyoruz. İşte tam da bu noktada Atatürk'ün Maya uygarlığı hakkında yaptığı çalışmalarla ilgili iki bilinmeyen konunun örtüsünü kaldırmak gerekli diye düşünüyorum. Çünkü bu iki konunun videonun başından beri anlatılan konularla ilgili birebir bağlantısı var. 1. Türk Devleti ve şanlı Türk ordusuna şerefiyle hizmet etmiş bir Türk subayının 1946 yılında Atatürk'ün özel kütüphanesinde Atatürk'ün Mayalarla ilgili notlarını incelerken bunlar arasında yer alan bir şey dikkatini çekmişti. Türk subayı dikkatini çeken konunun peşini bırakmamıştı ve bir bilgiye ulaşmıştı. Ona garip gelen bir bilgiydi bu. Türk subayı Atatürk'ün Maya hece sistematiğine ait bir giz olan hecelere sayısal değerler verebildiğini notlarından okuyarak gözleriyle görmüştü. Özel notlarda ata bir kelimenin altını çizmiş ve başka bir kelimeyi ise Maya hecelerindeki gize göre incelemişti. Atatürk'ün altını çizerek yazdığı kelime Balam kelimesiydi. Hecelerine Maya gizine uygun sayısal değerler verdiği kelime ise Dianna'ydı. Meşhur tanrıça Dianna'nın ismi Di, Anna şeklinde hecelerine ayrılmıştı ata tarafından. Ayrıca hecelerin sayısal değerleri verildikten sonra kelimenin yanına Di, Hunlarda tanrıça ismi, Anna, anne demek. Yani Di Anne denilerek bir not alınmıştı. Türk subayı Atatürk'ün bu hecelemeye ait sayısal sistemin nasıl ve kimden öğrendiğini merak etmişti. Subayımız sorusuna cevap bulmuş olacak ki atanın tamamlanmayan çok önemli bir projesinin bitirilmesi için dönemin hükümeti nezdinde büyük bir çaba sarf etmeye başlamıştı. 2. Atatürk'ten sonra çeşitli bahaneler ile yarım bırakılan bir eser vardı. Bu eserin ismi Devlet Mahallesi'ydi. Devlet Mahallesi, günümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi binası da olmak üzere Güven Park'taki anıtı da içine alacak şekilde binaları mimari yapılarının bütününü içeren büyük bir bölgeden oluşuyordu. Şu anda gördüğünüz resimde Atatürk, Devlet Mahallesi projesine ait bir Türk piramidi şeklindeki maketi incelerken görülüyor. Projenin mimarı olarak seçilen Holmeister, konuyla ilgili anılarında şunları yazmıştı. Ermeni, Yunan gibi değil, Türk mimari geleneğine göre yapılacak. Atatürk'ün isteği buydu. Ayrıca Holmeister, Atatürk tarafından Devlet Mahallesi'ne ayrılan alanın dışına çıkamayacaktı. Bu konu hakkında ise benim için koşulları oldukça ağır bir anlaşma imzaladım diyerek bir sistemde bulunmuştu. İşte bahsettiğim Türk subayı Atatürk'ün yarım bırakılan Devlet Mahallesi projesinin tamamlanması için büyük bir çaba göstermişti. Devlet Mahallesi için seçilen alanın mimari özelliği çok ama çok ilginçtir. Bugün bu alanın mimarisine ait bir taş sütun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu girişindeki bahçede yer almaktadır. Devlet Mahallesi'ne ayrılan alan kesik uçlu bir Türk piramidi şeklindedir. Piramidin en altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mimari çizimi bulunmaktadır. Piramidin en tepesinde ise Güven Park'ta Türk, Öğün, Çalış, Güven yazısı ile biten ve Atatürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişilik dev bir anıt yer almaktadır. Devlet Mahallesi'nde yer alan tüm mimari yapıların şekilleri Maya glifleri ile kodlanmıştır. Yani mimari yapılar Maya diliyle bir şeyler anlatmaktadır. Ne demiştik? Maya yazısı yıldızların dilidir. Devlet Mahallesi'nde yıldızların diliyle Türk milletine bir sır nefeslenmektedir. Devlet Mahallesi'nde gök yere taşınmıştır. Bu sır Atatürk'ün Türklük camiasına bıraktığı en büyük emanetine aykırmaktadır. Yıldızların diliyle gökte saklı olan Türk'ün emaneti yazı halindeki bir haritadır. Bu şifreleme sistemini Atatürk'ün nasıl öğrendiğini bilen bir ismin anıları Atase arşivimizdedir. Devletimiz dilediği zaman bunu açıklar. Gök'ün bu emanetini yerde koruyanlara Devlet Mahallesi'nden şöyle seslenilmektedir. Ben bir başkasıyım. Bu yazıyı video haline getirip yayınlamama izin veren Sayın Baran Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.